Diyorsunuz ki bir şarkıcı, bir türkücü, özellikle türkü okuyan biri enstrümana benzer. İyi okumanın içinde o yörenin enstrümanının çalışı vardır dediniz değil Tabii, mi? tabii ki mutlaka. Bunu biraz böyle sizden duymak Yani istiyorum. bu şöyle bir şey. Bir Erzurum türküsü okuyorsanız, Hani şuna da bağlayayım. Arkadaşlar şunu çok soruyorlar. Hocam nasıl name yapacağım? Nasıl şunu çalışacağım? Aslında aslında ta bunun da temeli cevabı bu. bu geliyor değil mi? Tam olarak cevabı bu aslında. Şimdi Erzurum türküsü okuyacaksanız, Erzurum'da hangi enstrüman çalınıyor? Bağlama, zurna çalınıyor. Bağlama zurna. Şimdi, bir uzun hava okuyacağınızı varsayalım. İşte zurna çalmayı ya da çok dinlemişseniz, hayal edebilirseniz mesela "Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum, çaresiz düşme sıktım cidrame." Name. Hele kafillerden kalbe yedi kururum, kaderime boyun büktüm cidrame gibi. Tam Mesela bir zurna aslında. zurna düşüneceksiniz. Bir Elazığ'a gittiğiniz zaman orada klarnet çalıyor. O zaman klarnet gibi düşünmek gerekiyor. Örneğin. Akalazalım gamzedeler mesela orada onu zurnayla çok işlemezsiniz. Klarnet melodisidir bunlar. Ya da işte hani buraya gelirsiniz, Antalya'ya doğru yaklaşınca Teke bölgesidir mesela. Sipsi, 1,5 ses aralıklı çarpmalar vesaireler. Sözünde giden ümmüde gibi. Müthiş. Enstrümanı tanıdığınız zaman, bölgenin pazarını gezdiğiniz zaman, dili bildiğiniz zaman Bölgenin pazarını gezdiniz deyince siz gezdiniz mi her yeri? Anadolu'nun birçok Hangi yerini bölgede? köy gezmişim. Pek çok. Sahnede işimi görecek kadar klarnet, saksafon, dilsiz kaval, zurna, mey, Genelde nefesli sazlar. bateri, perküsyon, biraz gitar, bağlama çalarım. Pek çok enstrüman var ya. Çalar. Birkaç tane değil yani pek çok enstrüman var. Bunların her birinden de sesinize bir name yerleştiriyorsunuz. Tabii yani bir de şey de önemli tabii. Dediğim gibi işte gidiyorsunuz bir yerin pazarda. Örneğin Muğla'ya gidersiniz. Yatağan, Muğla, işte Milas. 3 tane birbirine yakın yerdir. Birisinde der ki işte nötrün der. Evet. Birisi de nötrüp durun der. Anlıyorsunuz ya. Mesela gidersiniz şurada işte Burdur, Isparta vesaire bazı bu yakın bölge işte bana bak demezler mesela. Beni bak ulan derler. Şive. Beni bak diye bir şey vardır. Beni Mesela siz o türküde bana bak derseniz olmaz. Gitti. Yani Antep'e gidersiniz mesela Bakdeniz diyeceksiniz maydanoza. Bakdeniz. Bakdeniz değil ama bakın Bakdeniz. Berkdeniz. Biz burada mı yaşıyoruz bir saniye? Farkında bile değilim böyle şivelerin. Şiveyi, kelimeyi ağız açıklığını doğru kuramazsanız şey de olmuyor. Türküyle kontak gelmiyor değil mi? Yani okuduğunuz şeyle Şimdi kontak. mesela düşünsenize şey söylüyorsunuz, hangi türküyü diyelim? İnsan kısım kısım yar yar, yer damar damar. Şimdi insan kısım kısım deyince olmuyor. Gitti. İnsan kısım kısım yar yar gibi. Doğru. İnsan kısım kısım yar yar gibi. Evet, evet, Ama evet. kısım dediğinizde oraya oturmuyor. Doğru. Lezzeti de düşüyor. Tabii her şey. ama şunu değiştirip şöyle yapacaksanız insan kısım kısım yar yar her damar damar gibi yaparsanız Başka bir şeye başka bir şey olur o da. Ya tam Ona da karşı diyeyim o da güzel bir şey. O da keyifli bir şey. doğru. Ama Özde türkü sonuçta. yapmak istediğiniz şeye göre pozisyon almanız gerekiyor. Bu tarafa geçtiğinizde o şivenin tam gelmesi gerekiyor. O tarafa geçtiğinizde natürel seslere doğru da gidebilirsiniz mesela. Biz müziği ağlamayla öğrendik. Önce ağlamayı öğrendik. Çocuk 1,5 yaş, Doğru. 1,5 aylık olana kadar bir falan derken böyle Doğru. bir tıkanır. Evet. Sonra 6 aylık olunca susmak bilmez o çocuk. Bir saat böyle diye devam eder. Doğru. 1 yaşına geldim mi artık durduramazsınız falan.
kendini geliştiriyor çocuk. Çok Doğru, zeki. Doğru. Çünkü ağlayarak istediğini alacağını biliyor. O ağlama, o Sızlanmayı. acı, Evet, evet. acı hissediyor gibi hissettirerek karşısından istediğini alıyor. Şimdi biz onu zamanla şuna getirdik. Teknik aynı teknik. Doğru. Sızlanma, ağlama isteğini müzikalleştirmek Dünyanın aslında. birçok yerinde bunu böyle ifade ediyorlar biliyor Doğru. musunuz? Bu ağlama tekniğiyle acı yaşıyoruz biz. Kesinlikle. Acılarımızı böyle tarif ediyoruz Doğru. birçok yerde. Doğru, doğru. Mesela doğru. diye acı çeken birini görmezsiniz. Yok canım, mümkün değil. Hikaye bu işte. Yani içinizden atmanız gereken bir çığlık, boşaltmanız gereken bir acı, haykırmanız gereken bir şey var. Bu dünyanın her yerinde böyle. Doğru. Yani Afrika'da da böyle, Orta Asya'da da böyle. Hani müzikal olarak bakmıyorum sadece olaya ben. İşte diyorum ya ben Harput'a gittim ben mesela orada bizim Çetin diye bir arkadaşım vardır. Ondan bir tekerleme öğrenmiştim mesela. Ben tekerlemeleri çok severim. Hatta buradan da söyleyeyim yani bölgesinin tekerlemelerini bana gönderenler olursa sevinirim. Benim için çok önemlidir Aa, ne kadar tekerlemeler. Çok, orijinal. çok keyif alırım. Çok orijinal. Mesela giderim böyle hani bir Elazığlı olduğu zaman hemen masaya oturu başlarım. Dutun gıkkı liginde çullu garga pınigi yumurtasını almış gidi komşu itin hani gidedim bir külbe vuran ben onun kel başına ne dem anam duyamadım başına. Dutun gıkkı liginde şimdi kel kerkezler var komşu itin en iyi böyüdü oldu zakar külbe vurmak mümkün mü onun kel kafasına küçükken acımıştık o şimdi bizi boğar atımın egerine işletirem al çuka komşu itirginlerin esmaya baba çıka bir nazar ise çatlardı kavurma çineleri. Ondan korkar kaçardı dere hamam cinleri at mı kaldı egerini alçuka işletecek topal eşek bile kalmadı mezraya götürecek ipi billah sivriküllah nemme nazar edecek diye böyle. Bu ne ya? En çok etkilendiğim iki anımdan birisi şudur. Boğa heykeli var ya Kadıköy'de. Evet. Boğa heykelinin oradan kapalı yoldan gidersiniz. 1, 2, 3. soldu sanırım. Kiliseye geçince ki sol. Evet. Kiliseye geçiyorsunuz ilk sol. Evet. Oradan iniyorsunuz soldan Nazmi iki ya da Kültür üçüncü bina. Bir arkadaşımın evi vardı Murat'la o gün. Hayda. Sene 99 sanırım. Evet 99 ya da 2000. Hava çok soğuk, kışın. Gittim onlarda kalacağım program sonrası. Gece oturduk, sohbet ediyoruz falan filan. Türkü söylüyorum, uzun hava söylüyorum falan. Çok ses çıkmasın diye de öyle şeye karşı mindere doğru okuyorum falan. Bizim Murat da, şimdi genç arkadaşlar izliyordur, olumsuz bir örnek gibi oldu ama kusura bakmayın. Sigarasını yaktı, efkarlandı, pencerenin önüne gitti şöyle. Bana da sesinde Oğuz dedi, türküyü kesmeden gelsene dedi. Ben söyleye söyleye gittim, pencerenin önüne bir baktım. Yaklaşık 200-300 kişi birinci katta oturuyoruz. Sokakta böyle birisi duvara yaslanmış sigara içiyor, birisi şeye oturmuş, biri bilmem ne yapıyor. Şu an bile kendimi çok garip hissediyorum. Acayip değil mi ya? Birinci katta ben söylüyorum benim kim olduğumu bilmiyorlar ya. O zaman meşhur falan diye bir şeyimiz de yok. 200-300 kişi sokakta. 200-300 kişi. Tabii. Sokakta herkes geçen evine gitmek için yürüyen orada duruyor. Devam etmiyorlar aşağıya. Ya bu çok garip bir şey ya. Çok acayip. Ya Büyüleyici bunu bir şey. işte bak hani sahipliklerle Ne başarıyı açık ölçüyoruz ediyorsunuz? falan filan ya Açık toplum olmaz. olarak. Sahiplikler ne ki? Hikaye. Sahiplikler nedir yani? Ya evim varmış, apartman varmış. Deprem bir olur, yıkılır. Anımı benden kimse söküp alamaz. Aynen öyle. Dediğim gibi müzik, hani müziği böyle tarihsel önceki çağlardan tanımlayıp gelirken hani özerk bir kavram olmadığını söyledik ya. Biz ama özerk bir iş yapıyoruz. Doğru. Bir de onun üzerine kendimize özerkleştirmiş olarak bu işi yapıyoruz. Biz çok değerliyiz. Hani et vesaire ruh üzerinden de tanımlamıyorum bunu. Üst üste binmiş binlerce kavramın, milyarlarca kavramın üzerine oturmuş bir kimlik bu. Doğru. Biz o kimlik adına çok değerliyiz. Önemliyiz. Onu fark edip ona uygun bir alan üretmek, ona uygun bir yaşam formu üretmek zorundayız. Belki zorunda da değiliz ama öyle olmalı diye hissediyorum. Bu açıdan baktığımda bir adım ileriye, bir adım ileriye, bir adım ileriye gitmek zorunluluğu hissediyorum kendimde. İnsanı güzelleştiren bence bu. Lütfen herkesten ricam odur ki
Hani derler ya kitap okuyun, bilmem ne yapın. Böyle bir sürü öğüt verilir insanlara. Standart şey. Ya bırakın bu öğütleri arkadaşım. Siz dediniz diye o olmuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Yaptığınız şey hayatta nasıl bir karşılık buluyor? Onu gösterin, oradan o örneği alır karşınızdaki. Ben iyi şeyler hissedip, çünkü duygular bulaşıcıdır. Doğru. İyi şeyler hissedeceksiniz, mutlu olacaksınız, mutlu edeceksiniz, mutlu insanlar üretirsiniz. Mutluluk da bulaşıcıdır. Biz iyi şeyler hissedip yaşamı böyle iyileştireceğiz. Bence hedef bu olmalı. Müzikte de bu, insaniyette de bu, birçok şeyde bu. Başka da hiçbir şey yok bence. Süper. Süper. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki Siz varsınız. de. Çok teşekkürler. Siz de hocam. Bu kadar. Record over. Abi be ne güzeldi abi ya. Ben seninle tanışmış oldum ya. Röportaj falan yapmadım ben sana yani. Tanıştım. Ben çok keyif aldım. Çok memnun oldum. Gerçekten çok keyif aldım. hakikaten. Yani bu güzel bir şey işte ya. Siz önden yürürken de GoPro açtım, kendime çektim. Bu işi seviyorum. Yani çünkü bu işi sevmemin sebebi bu işi seven insanlardan.